Bu benim yeni evim. Şu anda öyle bir yolda ilerliyorum ki. Ya bu videoya o karavanın içerisinden dahil olmak isterdim. Yani köpek balığı saldırabilir mi? Saldırabilir. Kahveyle beraber toplam hepsi istifa etmiş, her şeyi geride bırakmış. Bizim gördüğümüzden çok başka halde yaşıyor insanlar. I do two for you. No, thank you so much. Demek istediğiniz bir şey var mı Türkiye'ye? Abi benim karavan kocaman diğer arabalara göre ya. Çölde miyiz, sahilde miyiz, denizde miyiz? Karavanda ilk öğünümüzü yiyelim arkadaşlar. Ha, poquito. Poquito, poquito. Günaydın, günaydın, günaydın arkadaşlar. Neredeyiz? Şu anda Brisbane'da. Nerede olduğumu bilmiyorum açıkçası. Bir tane alışveriş merkezi buldum. Oraya geldim çünkü evime alışveriş yapacaktım. Yanlış duymadınız, evim. Ben ne diyordum? Avustralya'ya geleceğim. Bir tane karavan kiralayacağım. Gezeceğim abi. O sahil benim, bu sahil benim. Road trip yapacağım diyordum. Hayalimdi. Sonunda tam 6 sene sonra 2018'de ilk Malta'ya gittiğimde Çağatay'ın o zaman videolarını izliyordum. Avustralya videoları vardı. Çok çok güzeldi. Diyordum ki ulan ben de bir gün Avustralya'ya gideceğim ya. Çok güzel duruyor vesaire. O 6 sene, 7 sene nasip oldu. Ya 2018'de ilk Malta'ya gittim. 2019, 2020'lerde ilk böyle kanıma girdi. Tam 6 sene doğru. 6-7 sene sonra ben hayalimi gerçekleştirdim. Şu anda evimdeyim arkadaşlar. Bir dakika dur videoya geçmeden önce. Videoyu bölüyorum. Çünkü bölmem için çok önemli bir sebebim var. 3 farklı renkte harika bir tişört üretimi yaptık. Türkiye abi. Türkiye ile ilgili tüm sembolleri arkamıza yazdık. Bunu dünyada nerede olursa olsun giydiğinizde ilgi çekecektir. Emin olabilirsiniz. Çok güzel. Belki kupada çok başarısız ama bence başarılı da olacağız. Daha da ilgi çeker şey. Eğer ürünü almak istiyorsanız 3 farklı rengi var. Siyahı, beyazı ve kırmızısı arkadaşlar. Aşağıda linki bıraktım açıklamalarda. Sağ solda da QR'lar var. Oradan alabilirsiniz. Bak sınırlı adet. Bir daha gelmeyecek. Tek seferlik haberiniz olsun. 1.75 kiloyum. MB'den giyiniyorum. Sizler de almak istiyorsanız aşağıda unutmayın. Haydi videomuza geri dönelim. Şimdi gelin size evimi göstereyim. Vallahi inanın işbirliği yapmak isterdim. Mail de attım bazılarına ama dönüş yapmadılar. Ben bu firmaya tekrardan iş maili için attım. Dedim ben tuttum sizden. Çünkü yeni bulmuştum bunları. Tuttum sizden. Eğer yapmak isterseniz böyle bir şey seve seve yaparım dedim. Şimdi ben size evimi göstereyim. Bu benim yeni evim. Yıllar evvel yapmıştım zaten. Karavan tecrübem vardı. O yüzden çok zorlanacağımı düşünmüyorum. Şimdi arkadaşlar burada 2 kişilik oturma yerimiz var. Eylül! Neredesin? Eylül maalesef vize randevusu olduğu için gelemedi o. Benimle çok da istiyordu bu yolculuğu ama tekrardan neden gelmeyelim ki? Çünkü Avustralya çok güzel bir yer. Daha önce onun tecrübesi de var. Burası oturma masamız arkadaşlar. Burası bangomuz. Burası ocağımız. Şuradan sistemi kontrol ediyorsunuz. Mesela %100 şimdi arabayı kullanınca %100 oluyor. Burası buzdolabı. Burası su mekanizması. Eğer buna tıklarsanız şu şekilde suyunuz açılıyor ama bunu kapatırsanız suyunuz duruyor, tamam mı? Burada televizyonunuz var. Televizyonumuz şurada. Şurada kullanabiliyorsunuz. Ocak içinde tüp arkada tüpü açıp kapatabiliyorsunuz. Şu an en son bana veren bunu kız kapattım demişti ama hala açık. Anlamadım. Burada yastık, çarşafımız, battaniyemiz serin olacak çünkü şu andaki mevsim serin. Buraya eşyalarımı koydum, kıyafetlerimi, bavulumu komple çıkarttım zaten. Tamamen ev stiline geçtik. Ama esas detay da burada arkadaşlar. Yani bir karavanı en lüks yapan şeyi banyosu ve tuvaleti oluşu. Tuvalet haznesini de temizleyebiliyorsunuz. Hazneyi temizledikten sonra da boşaltabiliyorsunuz. İster kamp alanlarına isterseniz de başka yerlerde boşaltabilirsiniz. Tabii ki de doğayı koruyacak şekilde temizlerseniz iyi olur. Fiyatın bir arabası arkadaşlar bu. Bu şekilde ya. Tam bir ev yani. Hiç otele tekrardan para vermeye gerek yok. Başka bir şeye para vermeye gerek yok. Arkadaşlar ben full kaskolu yani full sigortalı şekilde bunu 9 gün boyunca ve tam 1700 kilometre ötedeki yere bırakacağım için kaç para ödedim? 86.000 TL civarında bir şey ödedim. Şöyle bir hesapladım. Dedim ki otellerde kalsam 100-200 dolar versem normal bir araba kiralasam zaten benden bu para çıkacak. Bunu yol kenarlarında çok güzel yerlerde uyuyarak şöyle çatısını açarak şurada bir tane sandalye de verdi kız bana. Influencer olduğumu duyunca verdi 2 tane, bir tane de şey ver. Bir tane masa, bir tane sandalye verdi. Burayı açacağım. Denize sıfır. Yiyeceğim, içeceğim. Buradan tekrardan şey yapabiliyorsunuz. Şarj edebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada var. Pardon. Buradan bunu kullanabiliyorsunuz. Şurada esas şarj etme yeri. Bu prizden de şarj ediyorsunuz. Buradan da kirli suyu vesaire çıkartabiliyorsunuz. Karavan deneyimim hakikaten daha önceden olması bugün bunu aldığımda hislerimi daha kolaylaştırdı.
Çünkü zor bir şeyin içine giriyorsun. Hiç daha önce yaşamadıysan zorlayabiliyor. Gözlük de biliyorum çok güzel. The Cezar. Bu da kalmıyor. Alabilirsiniz. Hani linkler burada hep oluyor gözlüklerde. Alın bence. Çok güzel, çok keyifli. Hani fiyat da çok uygun. Az önce ben şuraya geldim, tamam mı? Orada 2,5 metre yazıyor. Arabada 2,8. Ulan bakıyorum 2,8 var mı falan derken dedim gireyim. Hafif bir değme oldu ama bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çok az değdi. Hani azıcık oynattı o şeyi şu üstteki, o kadar. Başka bir şey olmadı çok şükür. O zaman Sunshine Coast yolları başlasın. Ama öncesinde bir eve alışveriş yapalım değil mi? Şimdi bunun içinde yiyeceğiz içeceğiz. Dolabı var, buzdolabı var. Ben yumurta, protein ağırlıklı beslenmeyi düşünüyorum. Yulaf alacağım vesaire derken güzel bir yolculuk bekliyor. O yüzden sizler de şu anda sizleri Avustralya'dan nereye getirdim? Türkiye'ye, evime Fethiye'ye getirdim arkadaşlar. Kısa süreliğine buraya taşındım ama yolculuklar bitti mi? Hayır. Ne yapacağız? Yunan adalarına gideceğiz, Norveç'e gideceğiz, İsviçre'ye gideceğiz. Belki Azerbaycan, belki Gürcistan'da devam edeceğiz. Bu bir reklam çalışmasıdır. O yüzden sonuna kadar da izlerseniz sevinirim. Şimdi Türkiye'de çok az bilinen 3 gerçek var. Türkiye'de tatile gidilecek mevsimler ilkbahar ve sonbahardır. Bak yazın böyle olur buralar. Çok kalabalık olur. İkincisi, denize girilecek saatler öğlen saatleri değildir. Sabah 7 ile 10 arası, akşam da 6 ile 8.30 arasıdır. Gün batımını yakalarsın. Sabah ve akşamın rengi çok başkadır. Haberin olsun. Üçüncüsü de yerli ve milli olan Dark Blue enerji içeceğimiz arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere 5 tane farklı çeşidi var. Üstüne bir de yeni çıktı 6.'sı da geldi. Ne yapacaksınız? Sipariş verebilmek için aşağıda açıklamalarda ben yazdım. Bak mesela bu şekerlisi. Bundan içebilirsin. Berilisi var, mangolusu var. İstersen mojitolusu var. İçkisiz tabii ki de. Hepsi de çok çok keyifli. Ama ne diyoruz? Yeterince kullanılmalı ve alkolle karıştırmamalıyız. Haberiniz olsun. Bak yerli ve milli, o kadar lezzetli ki ferahlatıyor. Yazın böyle öğlen sıcaklarında içilebilecek bir üründen bahsediyorum. Aşağıda açıklamaları bıraktım. Videomuzda son gaz devam etsin o zaman. Haydi iyi seyirler. Sizler rahat koltuğunuzda elinize telefon alıp ya kardeşim ne ettin de bu karavanı kiraladın, bize Avustralya'yı yaşatıyorsun diye bir yorum atarsanız çok çok mutlu olur bu kardeşiniz. Atmazsanız da canınız sağ olsun. Ben çekmeye devam edeceğim çünkü çok eğleniyorum çekerken. Hani benim olayım, hani kimse yanlış anlamasın. Bu işi iş yapmak için değil, keyif almak için yapıyorum. Mesela Avustralya'da bunu fazlasıyla yaşayabiliyorum. Şimdi Hong Kong videolarında o kadar keyif almıyordum. Dürüst olayım. Ben çünkü deniz, kum, güneş, sahile yakın olayım, yol yapayım, sohbet edeyim, keyif alayım derdim. Öyle hani aman aman gezginim demek bana doğru olmaz, yakışmaz da zaten. Çok iyi gezgin kardeşlerimiz de var. Hani onların yanında biz şeyiz yani, böyle keyif alan bir adamız yani. Ben keyifçiyim biraz. Haydi o zaman yolumuz başlasın. Valla farklı açılardan, farklı kameralardan çekeceğim. Her şeyi çekeceğim. Yolları da ayrı çekeceğim. Hazırsanız kalkalım arkadaşlar. Arabamız bayağı büyük. Bayağıdır alışkın değilim. Hani büyük araba kullanıyorum. Sürekli motor kullanıyorum çünkü. Bir de burada sürekli soldan gitmemiz lazım arkadaşlar. Burada soldan akıyor trafik. Aynı İngiltere vesaire tarzı. Bizdeki direksiyonların yerinden biraz farklı. Dostlar yaklaşık 1,5 saatlik yolun ardından Sunshine Coast'a geldim. İlk durağımda Sunshine Plaza oldu. Ya açıkçası ben bugün alışveriş merkezi bulamıyorum. Böyle yemeklerin olduğu bir yer var. Açık buralar. Fakat herhangi bir markete bulabilmem çok zor. Çünkü burada public holiday. Yani bizdeki nasıl bayramlar vesaire varsa, özel günler varsa onların da bu pazartesi public holiday'leri geçiyor. Hatta şimdi sahillere doğru gittiğimde orada fazla insan göreceğiz. Ben şimdi böyle bir yerler buldum. Buralarda bir tane kahve bulabilirsem bir kahve alacağım, yoluma devam edeceğim. Sahillere doğru devam edeceğiz. Burada bir tane burgerci var. Burada bir tane dondurmacı var. Yoğurtçu var. Nehrin kenarında kurulmuş Sunshine Plaza denilen bir yer. Bakalım şurada hatta bir tane de açay bowlcu var. Asahi. Devam edelim. Çok güzel ama yani ben hala diyorum gerçekten Avustralyalılar çok sakin, çok güzel, enerjileri çok yüksek insanlar ve iyiler. Hamburger de çok ünlü burada. Her yerde hamburger yiyebiliyorsunuz. Yani ben diyeyim size tekrardan Amerika'ya dönmüş gibi de hissettiğim doğrudur. Bu arada kahveci de yok. Yani burgerci var, yine tavukçu var, bar var bir tane. Çok inanılmaz burger var. Her yerde burger. Yemek yok. Bizdeki gibi kültür yok. İnsanlar fast food'u seviyor. Fast food'a alışmışlar. Maalesef yani. Bu arada aldığım bilgiye göre hani biz Avustralyalıları hep görüyoruz böyle sörfçü çocuklar, yakışıklılar falan ama böyle arka mahallelerine gittiğinde buranın arka mahallelerinde yaşayan insanların çoğu maalesef yasaklı maddelere bulaşıyorlarmış. Genç yaşlarda çok fazla çocukları oluyorlarmış ve hayata maalesef gücüyle devam ediyorlarmış. Çok kötü durumda olanlar varmış. Çok kilolu insanlar vesaire varmış. Hani arka taraflar öyle bizim
hep iyi anlattığımız şekilde maalesef değilmiş. Gerçekleri de öğrenmemiz gerekiyor. Zaten ben ilerleyen bölümlerde Avustralya tarihinden, geçmişinden, kültüründen, mirasından bahsettiğimde daha da detaylı anlayacağız. Haydi yola devam edelim, kahve bulayım ben. Abi sonunda bir yer buldum ya. Mount Street diye bir şey buldum burada. Burası grocery diye geçiyor, alışveriş yeri. Her yer kapalı, abartmıyorum ya. Şimdi ben buradan güzel bir şeyleri çözüp daha sonrasında atlayıp arabaya sizi sahillere götüreceğim. Çok da güzel hem de. Çok seveceksiniz. Burada markette bu şekilde. Market bayağı şıkmış. Buradan kahve de alırız giderken. Çok çok güzel. Meyvelerin dizilişine falan bak ya. Müthiş. Mesela şöyle kilosu 11 dolar, 13 dolar. Armutlar 6 dolar. Böyle elmalar 20 dolar kilosu. Üf. Aha şöylesi 4 dolarmış. Ananas 8 dolar. Patates 6 dolar. Şöyle patates cipsleri var mesela, corn 10 dolar. Şunlardan falan alırım ben. Çok güzel. Bunlar 15-20 dolar civarında. Karışık var. Karışık alırım. Gayet güzel. Hadi bir alışveriş yapalım. Şöyle açık büfe gibi yer buldum. Buradan istediğimi seçip o şekilde alıyorum. Bu kafenin hemen şeyinde. Böyle küçük kutulara koyuyor. Ben de onları dolaba koyup acıktığımda yiyebileceğim mesela. Hatta şimdi yemeği bile düşünüyorum. Acıktım biraz. Saatlerimiz şu anda burada 1.30'a falan geliyor. Bayağı bir şey aldım arkadaşlar. 171 tutu. Thank you so much. Kahve ile beraber toplam hepsi 171.38 dolar tutu. Bakalım bu yolculukta bunlar kaç gün yetecek. Genelde sabahları yulaf, meyve, işte protein ağırlıklı bir şeyler aldım, yumurta. Akşam için de bir tane böyle spreyli bir zeytinyağı aldım. Yanına bir tavuk mavuk aldım. Yani çok akşamlık bir şey almadım. Şu an önce gündüzleri çözme peşindeyim. Önce bir alışma dönemindeyim açıkçası. Ondan sonrasına bakacağız beraber. Hadi evimiz artık burası. Arabamız da orada. Gidelim. Kendine iş çıkartıyorsun Sezer. Otur evinde diyorsunuz değil mi bazılarınız? Abi öyle olmuyor. Yani şu an ben bundan çok keyif alıyorum. Şimdi geldik arabaya. Bunları yerleştiriyorum. Sütleri buraya koyuyorum. Dolabı açık bırakıyoruz. Yani dolabın elektriğe gitmemesi lazım. Çünkü tavuğu var, şeyi var, her şeyi var. Sıkıntılı. Burada çayımız var. Ne aldın dersen arada böyle atıştırmalık küçük şeyler aldım. Böyle çok zararlı olmayan. Bir tane şöyle fıstık ezmemiz var. Bunlar arabayı sürerken çok sarsmadan sürmek lazım. Sarstığınızda bir şeyler aşağıya uçabiliyor. Öyle bir olayı var. Şurada klima var diyor ama çalışmıyor. Anlamadım niye öyle. Bakayım. Yok, ses gelmiyor. Yine bir tane daha atıştırmalık. Şöyle burada Amerika'da ve Avustralya'da böyle küçük küçük snack şeklinde ağza atmalık havuçlar var. Onlardan aldım. Bu rice cake'ler. Salatalık aldım bak, küçücük minnacık, çok güzel. Su aldım. Bir tane 5 litrelik aldım. Bir tane 1,5 litrelik aldım. Dursun. Bir tane böyle fışkırtmalı şey aldım. Zeytinyağı aldım. Direkt dökmek yerine. Çünkü diğeri sıvı ya. Ondan biraz şey olmasın, dökülmesin vesaire. Bir tane şöyle tavuk kalça aldım. Bunu bir akşam yaparız. Ya işte akşamları hani bayağıdır sürekli dışarıda yediğim için Bali'de falan hani evde yemek yapması bayağı zor geliyor şu anda bana ama alışırız. Bir tane ceviz aldım. Bir tane karışık aldım böyle çerez. Yani bu kadar şey 171 dolar tuttu. Bilmiyorum pahalı mı ucuz mu? Avustralya hani biraz gelir düzeyi yüksek olduğu için Amerika gibi geliyor bana. İnsanlar bunları rahatça alabiliyor. Bu az önce aldığım yemekler. Bunları mikrodalgaya atıp ısıtabilirim. O olay çok güzel. Burada chia seeds'imiz var. Yulaflarımız var. 2 tane yulaf aldım. Bir tane de şöyle tuz aldım arkadaşlar. Tuzluk lazım olur dedim. En ucuz, en küçükleri hangisiyse hep onlardan almaya çalışıyorum. Çünkü ben dünyada belki 50 tane tuz almış olabilirim. Her gittiğim yerde tuz alıyorum. Bir şey alıyorum, öyle kalıyor. Bir daha da kullanmıyorum açıkçası. Şunları şuraya yerleştirebilirdim ama dolu. Burası dolu. Her yer dolu şu an. Şöyle en alt raflara bakalım. Burada tabak çanaklar var. Burada mikrodalga var. Burası boş değil. Her yer dolu şu an. Bak bu karavanlarda, tamam mı? İlk günler çok zor gelir. Çok büyük araba gelir. Zorlanırsın. Eşyaları dizmek zordur. Ama sonra bir alıştın mı var ya, çok rahat gelir. Yani duş almak falan zor. Öyle kolay değil. Tuvalete girmek zor. Ya bunları ben genelde benzinliklere de gidiyorum. Duş olayını denize giriyorum zaten. Denizden çıkıp temiz suyla yıkanabiliyorum. Bir de bu çok gelişmiş bir karavan yani. Çok geliştiği için de her şey daha kolaylaşıyor. Daha zorları da var bunun. Hani biraz daha az para verdiğinde duş olmuyor vesaire. Öyle düşünebilirsin. Onlar daha da zor. Şu an işimiz çok zor değil. Sadece biraz alışma dönemi. Sonrası kolay. Şimdi ortalığı toparladıktan sonra doğruca basacağım. Nusa Beach diye bir yer var. 50 kilometre uzaklıkta. Oraya götüreceğim sizi. Mavilikleri göreceğiz beraber. Yeter. Ev turu bu kadar. Hadi.
Ankara'dan Eylül bağlanıyor. Canlı hatta arkadaşlar. Kendisi şu anda Amerika vizesine başlıyor. Şu an senin kameran ters duruyor ama. Hani terstesin. Öyle. Öyle Heh, düzelt. mümkün. Heh, öyle yap. Tamam, çok iyi. Of. HD. Şu anda ne yapıyoruz? Biz otoparka park Kışlık etmeye giydim ya. çalışırken Eylül orada kışlığıyla beraber Havaş'ta Ankara'da canlı yayında bağlanıyor. Şeye gidiyorum, Aspava yiyeceğim. Aspava. Aa, bak orada sınırsız meze geliyor. Et bir tane söyle, diğer her şeyi yersin zaten. Çiğ köfte mi köfte de geliyordu en son. Çok heyecanlıyım. Amerika vizesinden daha heyecanlıyım Aspava yiyeceğim için. Bizimkinin dertleri böyle arkadaşlar. Ya bu videoya o karavanın içerisinden dahil olmak isterdim. Kameradan böyle FaceTime ile değil. Yanlış zaman, Hayatım. yanlış vize. Yanlış vize. Yanlış vize. Şu an bak biri gitti. 3 tane araba burada park yeri bekliyor. O oraya girecek. Bir tane de öbürüne ayarlasak bize de çıkar belki bir şeyler. Bakalım. Göreceğiz. Eylül hadi. Gidiyorum ben. Çok şanslı adamsın, çıkar sana. Hadi inşallah. Vallahi de billahi de yer buldum ya. Şurada park ettim. Abi benim karavan kocaman diğer arabalara göre ya. Biraz sürerken zorluk çektim, doğru. Hem ters direksiyon hem de yeni bir yola alışma süreci zaman alabiliyor. Ondan korkmayın ama her şeye alışıyorsunuz. Hiç endişeniz olmasın. Şimdi arkadaşlar sahillere geldik. Nusaybin sahillerine geldik. Bakalım buralar nasıl? Yani çok canlı gözüküyor. Bir de bugün public holiday olduğu için herkes burada şu anda. O yüzden de kalabalık. Şimdi burada 3B park yerinde 8 ile 5'e kadar park edebiliyorsun. Herhangi bir ücret ödememize gerek yok. Bir amcaya soralım ya şuradaki. Vallahi amcaya sordum. Kardeşim dedi 8 ile 5 arası park ettin zaten dedi. Sorun yok dedi ondan sonrası da. Tamam dedim. Oo burada voleybolcular. Abi dünya başka. Yani dünya çok başka. Bizim gördüğümüzden çok başka halde yaşıyor insanlar. O da bunlardan bir tanesini örnek. Sanki Los Angeles'ta bir sahile geldim ama ben size şöyle söyleyeyim. Los Angeles'ta evsiz dolu, Venice Beach'te falan. Santa Monica'da. Burada hiç öyle şeyler yok. Herkes çok iyi durumda. Güzel şekilde yaşıyorlar burada. Ben de biraz okyanusa gireyim. Hak ettim. Tam olarak konumu da sizlere söylemiş olayım. Kardeşim isimler neydi ya? Benim adım Arda. Arda Aslan. Arda Aslan. Ben de Buğra'nın. Burada kızlarımız da vardı. Onlar kameraya biraz utangaçlar. Nasıl gidiyor hayat Avustralya'da? Avustralya'da ne kadar güzel gidebilirse o kadar güzel Ya çok gidiyor. güzelmiş buralar ya. Öyledir. Amerika'da evsizler dolu. Burada hiç daha görmedim. Yo var yine. Var mı? Ya Var, Gold Coast kısımlarında var. taraflarında var ama burada Burada pek yoktu aynen. Bir de bugün public holiday diye çok kalabalık galiba. Siz uzun bir yolculuktan geldiniz o zaman. 2,5 saat falan. Burada mı yaşayacaksınız yoksa İnşallah. Gold içiniz mi? Coast'ta hani ben devam ederim diye düşünüyorum ama Yaşayabilirsek Avustralya'da yaşamaya çalışıyoruz yani. Dil okuluna mı geldiniz? Aynen. Kaç aylık? Benim 4 ay. benim 6 ay. Ne kadar verdiniz dil okuluna? $7.000. 7.000 dolar. Konaklama yok değil mi bunun içinde? Ya Var mı? konaklamayı biz sonradan ayarlıyoruz abi. Ha, sonradan Aynen. oluyor burada. Sen de mi öyle? Ben $5.000 verdim. Hı hı. Benim 4 ay olduğu için biraz daha, Daha kısa, evet. Aynen. Zaten burada çalışıyorsun. Uber'dir, diğer işlerdir, hani kebaptır falan filan. Şey kazanıyorsun yani, para kazanıyorsun. Para kazanıyorsun, Kendi bir işini şekilde de idare döndürüyor. Bir de ediyor. sizin çalışma hakkınız var galiba 24 saat. Merhaba. Hah, sen de Türksün kardeşim. Sen de selam ver. Adın ne? Merhaba ben Osman. Osman, çok memnun oldum. Sezer ben de. Dün Byron Bey'deydin abi. Dün Byron Bey'deydim. Kuzeye doğru gidiyorsun. Şimdi kuzeye doğru karavan kiraladım bir tane. İşte bir 9 gün boyunca yollarda olacağım. Oradan misin oraya ama? oradan. Tekim. Ben tek, siz hepiniz. Demek istediğiniz bir şey var mı Türkiye'ye? Yakında görüşürüz. Yakında görüşürüz diyorsun. Yakında görüşürüz. Hadi bakalım. Hayırlısı olsun. Memlekete sevgiler. Neresi memleketleriniz bu arada? Benim Kastamonu'da İstanbul'da yaşıyorum. Kastamonu. Afyonluyum ben. Afyon. Oo güzel. 04. Antalya var. İzmir. Sinop artı İzmir. Ben de Kayseri. Kayseri. Oo çok iyi. Ben Nevşehirli anne baba da ben İzmirliyim. Hani İzmir'de doğdum büyüdüm. Ama memleketimi de Fethiye hissediyorum. Öyle bir şey karışık. Çok memnun oldum arkadaşlar. İyi yolculuk. Sağ olun. Teşekkürler. Kendine iyi bak abi. Siz de. Türkiye'den burada okula başvurup gelen arkadaşlarla anlık denk gelmek çok sürpriz. Çünkü çok büyük bir kıtadayız arkadaşlar. Onlar da sağ olsunlar mesaj da atmışlar, hatta Avustralya'ya gelirsen görüşelim abi gibisinden. Çok da tatlı çocuklar. Şimdi onlarla oturuyorduk, dedim ben biraz etrafı göstereyim insanlara. Bak küçücük bıcır bıcır çocuklar böyle sahillerde yüzüyorlar. Çok güzel ya. Yani bu köpek balığı mevzusu, timsah mevzusu her sahilde yok. Hani hep Avustralya'da köpek balığı, evet saldırıları çok fazla oluyor, çok fazla kayıplar veriliyor ama ona göre de burada işte hayat can kurtaranlar, insanlar var. Ya küçücük çocukların elinde boardlar, amcaların elinde boardlar. I have a quick question. What makes you happy? The beach. The beach. Nusa. Nusa Beach. What's the best beach? I would say tea tree. Tea Tree. Tea tree. Where is Yeah, that? over there in the national park. Ah, here. Yeah. Thank you so much. Have a good day. Bye bye. Burada da Hintli aileler de var.
Hintli, Pakistanlı vesaire de çok bu arada Avustralya'da. Burada çalışma gücünü onlar sağlıyorlar. Türkler de var tabii ki de. Hani Asya'dan çok fazla okula gelen öğrenciler olmuş. Çünkü Asya buraya çok yakın. Japonya, Kore buraya en yakın yerler oldu ve ekonomileri güçlü olduğu için onlar daha fazla geliyorlar. Burada ayak tenisi oynayan çocuklar var. Gelin biraz izleyelim bakalım. Avustralya'da topçuluk pek yok ama. Sol ayak. Aynen bak. O yüzden Avustralya Dünya Kupası'nda bize karşı galibiyet alabileceğini düşünmüyorum. Ama yine de göreceğiz. Şurada o kadar güzel evler var ki. Aşırı güzel evler var yani. Yukarı baktığınızda burada da aynı şekilde ormanın içinde tamamen hani ormanın kaplamış olduğu bir ev düşünün. Orada yaşıyorlar. Yani çok inanılmaz. O yüzden vur lan. Aferin lan. Sahiller çok güzel. Pırıl pırıl. Hiç pislik yok. Hiçbir plastik vesaire yok. Görüyorsunuz yerlerin halini. Çok güzel. Herkes keyfinde, gıcırında yani. Bahsettiğim evler tam şurada. O tarafa doğru yürüyorum şu anda. İnanılmaz güzel. Abi çocukların hep sarışın, renkli gözlü film artist gibiler ya. Küçücük küçücük. Maşallah. Buradan da National Park'a gidebiliyorsunuz. Maalesef o kadar kalabalık ki benim esas gideceğim yerlere götüremedim sizi. Ama hiç merak etmeyin. Diğer günler bu kadar kalabalık olacağını düşünmüyorum. Çünkü bugün dediğim gibi public holiday. Herkes buradaydı. Diğer günler daha iyi olacak. Normalde buradan devam etmiştim. 47 dakika gösteriyor yürüyerek. Hani yürüyerek gitmek isterdim ama gerçekten çok uzak. Ve burada gün batımı saat 5'i 15 geçe oluyor. Çok erken gün batıyor şu anda Avustralya'da. Gün bitiyor. Mesela şöyle sizde saat 17 yani burada 17 5 çeyrek geçerken Türkiye'de daha sabah 10'u çeyrek geçiyor. Yani sizler uyandığınızda ben günü çoktan batırmış oluyorum. Bu benim için de iyi bir şey aslında. Yani Türkiye'de insanlar uyandığında tak paylaşımlar yapabiliyorsun. Çok çok güzel oluyor. Tam denk geliyor. Ben zaten akşamları araba sürmeyi düşünüyorum 2-3 saat. Yolu kısaltabilmek için. Kamp alanlarına ya da iyi bir yer bulduğumda oralara park edip güne güzel başlamak istiyorum. Sizleri de öyle başlatmak istiyorum. Sabahları 6'da falan uyanarak gün doğumlarıyla başlatmak istiyorum. Öyle. Burada bir aile var. Bunlar da çok güzel. Surf yapıyorlar. Burada top oynuyor çocuklar. Ne kadar güzel ya. Kimse kimseyi rahatsız etmiyor. İzleyelim bir tur. Top geldi. 2 top. Bravo. Bravo. Ay kötü. Bir Brezilyalı değiller. I just wanna hold you for forever. Every day you're making me better. 'Cause a love like this is rare. And I wanna take you there. Bak şimdi karavana geldik. Alıyorsun abi avucumuz. Şöyle karavanda her şey olduğu için yani normal bir mutfak gibi düşünün arkadaşlar. Her şeye sahipsiniz. Şu anda park yerindeyim. Arkadaşlara veda ettim. Gün batımını yaptık. Çok çok güzeldi gün batımı. Şimdi burada önemli olan şu. Sabahları karavanda güzel uyanabilmek. O yüzden ben birazdan buradan doğru bir yer bulup oraya doğru süreceğim. O sürdüğüm yerde de doğru yerde uyanmam lazım. Çünkü sabah şurayı açtığımda mükemmel bir günle başlarsan karavanın anlamı ve önemi ortaya çıkıyor. Onu başarmaya çalışacağım. Havuz çok güzel bu arada. Bakalım. Deneyeceğiz şansımızı. Karavanda ilk öğünümüzü yiyelim arkadaşlar. Böyle İtalyan dana etli ne vardı? Köftemiz vardı. Şöyle makarnamız vardı. Bu da tavuklu pesto sosluydu. Bu şekilde. Bir tane de pilav almıştım. Bunları hepsini karışık yiyeceğim zaten. Az az aldım hepsinden ki hani rahat rahat yemiş olayım. Böyle. Şimdi mikrodalgam da var burada benim. Buradan açıyorsun. Abi her şeyi düşünmüşler ya. Müthiş bir şey. Bunu atıyorsun içine. Bunu da atıyorum içine. Herhalde mikrodalgada sorun olmaz o paketler ama göreceğiz. Bu üçünü de şöyle sıkıştırdım. Hatta sıkıştırmayalım. Şöyle iki tane atalım. Bakalım çalışacak. Maalesef mikrodalga çalışmadı. Ben de tüpü açtım. Ocağı yaktım şimdi. Tüpü arkadaşlar şu şekilde yapıyoruz. Mesela kullanacağımızda açıyoruz gazı arkadan. Kullanmayacağımız zamanlarda da kapatıyoruz. Yoksa hep açık kaldı mı Allah korusun bir kaza bela bir şey oldu mu çok sıkıntı yaşarız. Yemeğimiz hazır arkadaşlar. Çok basit. Vallahi sistem çok basit. Şuradan da çatalla kaşığımı da alabiliyorum. Şöyle bir bakalım tadına. Çok güzel valla. Köfte de lezzetli. Biraz soğuk kalmış bu taraf. Bayağı güzel. Marketten böyle alışveriş yapıp pişirebilirsin. Çok da ucuza gelecek yani. Şunun kilosu 34'tü. Mesela ben bunu 100 gram falan aldım. 3,5 dolar falan. Bunlar da aynı şekilde 3-4 dolar. 10 dolara böyle bir şey yiyebilirsin. Bence bayağı iyi. Hadi 15 dolar olsun. Dışarıda şu anda bir yemek yemeye kalksanız restoranlarda et gibi bir şey en az 20-30 dolar vereceksiniz. O yüzden böyle çok iyi tasarruf edebilirsiniz. Arabaya çok yüksek para verdiğimiz için yemek işini arabada yapmak çok mantıklı. Çünkü yaşam alanı artık ev burası.
O yüzden de her şeyi aldım. Bundan sonra arabadayız. Tabii güzel yerler buldum mu güzel yerlerde park edeceğim. Orada dışarıda keyif apa gezeceğiz. Bugün ilk gün olduğu için amatörlük günü atlatacağız. Afiyet olsun. Çok güzel makarna. Dostlar şu anda öyle bir yolda ilerliyorum ki sadece ben varım. Başka hiçbir şey yok. Arada sıçanlar çıkıyor. Koala çıkma durumu olabilir diyor. Ondan sonra ne bileyim işte kanguru çıkabilir diyor. O yüzden lütfen dikkatli git diyor. Şu anda yolculuğumuz böyle. Nereye gidiyoruz? Rainbow Beach'e gidiyoruz. Her anını eksiksiz dün gibi hatırlarım. Her şeyi çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Rainbow Beach'te duracağım inşallah. 39 dakikam kaldı. Şurada görüyorsunuz. Devam. Yollara devam biz. Hadi bakalım. Arkadaşlar an itibariyle geldim buraya. Buraya park ettim. Bir de yeni bir Alman arkadaşım var. İstifa etmiş. Her şeyi geride bırakmış. Avustralya'ya dünya turuna çıkmış. I was talking about your story. You resigned from your job and then you came to Australia. Yeah, I tried to get a YouTuber. I'm right now on my first YouTube video. So good, bro. I really love your videos. Believe me. Thank you. And really crazy that I found you, like a YouTuber. It's YouTube style. pretty Destiny, bro. much. Destiny, bro. This is a YouTube collaboration here. So what's your YouTube channel? People can follow you. I didn't. You didn't open yet? I didn't open it, but I will tell you. Okay. I will tell you the link. Okay. Because I will post this video at least 1 month later, Yeah. so people can see your video. All right. So good. I will leave the tag here. Okay, so good then. You made it yourself, huh? This car? Yeah, I made it myself. You Like, put the tent here? I put the tent up there. I paid for the awning, Uh-huh. the rooftop tent, and the solar panels. $750. That's really How cheap. much? $750. $700? $50 Oh, Australian. It's really Australian. cheap. Normally you pay about 2,500. Then I built these drawers. I bought them from Facebook Marketplace here. Then the fridge, everything used. Then because I don't have too much money, I needed to do it as cheap as possible. Down here I got a battery. Battery. I'm connected to my car's battery, so it charges every time I drive or over the solar panel. Then I built like these compartments out of wood. And also this is barbecue? Yeah, that's a barbecue. Wow. Luxury life, bro. $60. $60. So Yeah, good. so- How much the car? 7,000. Australian dollar? Yeah. My first video is about the car, so we want to check it out. Oh, so Like- good. You're gonna show your car, how Yeah, you made it, yeah? How I made it, how much I paid. I don't want to spoiler it. So But- good. Okay, no spoiler. We're gonna talk your channel. Okay, Sure. so good. And you have nice setup here. Yeah. Perfect, brother. Congratulations. Thank you. Nice to meet you. Arkadaşlar işte böyle yaratmak istediğinde, bir şeyleri değiştirmek istediğinde yapıyorsun. Adam istifa etmiş. Bir sürü Alman var mesela. Bir sürü para kazanıyorlar. Ama bu adam bambaşka yolu seçmiş. I'm talking about you chose the nice way, different way. Yeah. Because there are lots of German, Yeah. but they don't do. They stay in their Yeah. country. They just work regularly. Yeah. But you wanna change something. That's true. Perfect, brother. Keep going. You're so good already. Thank you. Arkadaşlar uyku vakti geldi. Yarın 5.45'te devam ediyoruz. Gün doğumunu yakalamak üzere. Hepinize iyi geceler. Günaydın arkadaşlar. Uyandık şimdi. Nereye gidiyoruz? Gün doğurmaya gidiyoruz. Önümde de Fabian var. Günaydın brother. Morning. Good morning. Şimdi gidiyoruz bakalım nasıl bir şey çıkacak karşımıza. Hazır mıyız? Valla elim yüzüm şiş. 5,5 saat uyudum. Sırf bu anı kaçırmamak için saat 5.45'te uyandım. Göreceğiz beraber. Saatler 6'yı 14 geçiyor. Yavaş yavaş güneş çıkmaya başladı. Yürüdük bayağı bir yol. Hani daha tam çıkmadı çünkü bulutların arkasında şu anda ama renkler bir garip bir güzel oldu ya. Ben seviyorum bu kaotik duruşu. Bakalım şuradan çıkacak diye düşünüyorum ama göreceğiz. Baksanıza yansımaya falan ya. Şuradan çıkacak gibi ya. Bakalım yanılacağım mı? Nereden çıkacak merak ettim. Ama burası gibi. Vallahi doğru yerden tahmin ettim. Geliyor. Geliyor bizimki. Geliyor. Uyanın. Sabahları erken kalkan çok yol olur. Vallahi yıllardır bu mentaliteyle yaşıyorum. Bazen de uyuyorum tabii, yalan yok. Şuraya bakın ya. Doğuyor. Gönlümüzün efendisi geliyor. Saatlerimiz 6:20 geçiyor ve gün doğumunu artık yakalayabiliyoruz. Çok güzel bir parlamayla bizi karşılıyor. Vallahi de billahi de gün doğumuyla gün batımlarını kaçırmamak lazım elimizden geldiğince. Çünkü gerçekten huzur veriyor. Güne daha pozitif başlıyorsun ya da günü daha pozitif bitirebiliyorsun. Öyle bir yerdeyiz. Şu anda Avustralya'da neredeyiz? Inskip Point denilen bir yerdeyiz arkadaşlar. Buraya park ettik. Buradan da günü doğurduk. Günümüzde
gezme devam edecek. Teşekkürler. Şimdi kamp alanımıza geri döndük. Burada çöpü bırakmıştı. Burada bak şunlar çöpü şey yapmışlar. Right, yürüyün lan. Oğlum çöpe delirir mi lan? Bizim araba bu. Onun da arabası bu. Kendi yarattığı araba. Yukarıda da tente kalıyor. Çok güzel. Kendi yapmış. Çok ucuz fiyata yapması da çok iyi olmuş. Perfect brother. They eat Twix. Probably. Probably. Şimdi geldim çay kaynatıyorum arkadaşlar. Şöyle çaylarımı koydum. Arkadaşımla beraber içeceğiz. O da dedi yemek yapayım sana. Yok dedim, ben öğleden önce yemiyorum dedim. Yani saat 11 gibi 10 gibi falan yiyorum. O yüzden önce çayla başlıyoruz güne. Bu arada bu karavanda klima da var. İşte ondan sonra şey de var. Kettle falan da var ama çalıştıramıyorum şu anda. Bence şeyle ilgisi var. Buna elektriği takmam lazım ki onlar çalışabilsin diye düşünüyorum. O yüzden ocaktan devam. Eski sistemden devam. Şimdi çayları yaptık. Buraya koydum çayları. Kardeşim making eggs. Ha? You're invited. Thank you so much. You invite me. Sağ olsun beni çağırdı. Dedim ama ben kardeşim sonra yiyorum falan. Çok güzel insan ya. Vallahi helal olsun. Yani kendi başına gelip burada istifa etmiş yazılımcılıktan. Yani nereden baksanız ayda da bir Avrupa parasına söyleyecek olursak 3500 euro civarında maaş alırken istifa ediyor. Her şeyi geride bırakıyor. Böyle bir araba tutup böyle bir hayat yaşamaya başlıyor. Ve YouTube videoları falan çekmeye başlıyor. Çok da yetenekli bu arada. Yatağı falan da burada. Çok güzel. How many eggs you ate? Yine değil. Probably three. 3. Okay, cool. I do two for you. No, thank you so much. Later I will eat. Alright. Thank you. Evet, kahvaltıyı hazırladı arkadaş. Bon appetit brother. Gracias. Gracias. Habla español? No. No, poquito. Poquito. Hadi bakalım, afiyet olsun. Ben de çayımı yaptım. Çay da çok güzel olmuş. Güne başladık. Cheers brother. Cheers. Çayın da cheers olur mu ama yapıyoruz işte. Şimdi buradaki görev bitti arkadaşlar. Rainbow Beach var. O tarafa gideceğiz. Bir de Fraser Island diye bir yer var. Ama baktım turla gidersem $300. Çok para. Bununla da gidemiyorsun. Şey lazım. Böyle 4x arabalar lazım. Onlarla gidebiliyorsun o adaya. Haydi gidelim Rainbow Beach'e. You got me so bad, you make it all slow down, not getting closer, you're killing me. You thought it's over, I'm waking alone now, not getting closer, you feel. Medeniyete geri döndük, insanlığa geri döndük arkadaşlar kamp hayatından sonra. Şimdi Lidl Parliament diye bir yere geldim. Burada kahve içmek istiyorum, interneti kullanmak istiyorum vesaire vesaire. Böyle bir sürü de köpek varmış burada. Yerde bu şekilde çok tatlı. Çok tatlıymış, bayağı tatlıymış. Şuradan kahve söyleyeceğim. Hala bir şey yemeyeceğim. Önce bir kahveyle devam edeceğiz çaydan sonra. Sonrasına bakacağız. Kekler falan bayağı güzel. $9 vesaire şeklinde. Hello, can I pet them? Yeah. How are you guys? How are you guys? How are you guys? You are so cute. Ha ha ha. Ha ha ha. Oğlum burada da var. Ne haber ya? Sen ne yapıyorsun ya? O da var ya. Her yerde köpek var ya. Her yerde köpek var ya. Çok güzelsiniz ya. Vallahi de billahi de çok güzel bir yer burası. Hoşuma gitti. Hemen önümüzde sahil. Şurada da bir tane Spar diye bir market var. Orası da güzel bir market. Oradan da kaliteli ürünler alabiliyoruz. Bugün ne alacağız? Deterjan alacağız. Peçete alacağız. Ondan sonra diş macunu alacağız. Bunların hepsini halledip evimize geri döneceğiz. Evimizi Allah'tan sırtımızda taşıyoruz. O yüzden çok eğlenceli ve keyifli oluyor açıkçası. Bakalım şimdi kahvemiz de geldi. Kahveden de bir tadalım. Oğlum benim değil mi lan o? Değilmiş. Şöyle kahve geldi arkadaşlar. Böyle $6,5. Büyük latte, yulaf sütlü. O da nereden baksanız $5,5 falan geliyor Amerikan doları. Avustralya doları olarak $6,5 bence büyük size. Yulaf sütlü sahil kenarında uygun bir fiyat. Dünya geneline bakacaksak ve buradaki insanların kazandığı paraları düşüneceksek. Uygun abi. Yani dünyanın en büyük 6. ülkesindeyiz şu anda ve sadece 28 milyon insan yaşıyor. Kilometre kare başına düşen insan sayısı 3 ile 4. Yani belki de dünyadaki en böyle seyrek ülkelerden bir tanesi. Ortası zaten yok. Haritaya bir bakalım Avustralya'ya. Yani sadece kıyı kentlerinde yaşıyor. 10.000 tane plaj var burada. 10.000 tane plaj. İnanabiliyor musunuz? İnsanların çoğu da zaten sahillere yakın yerlerde yaşıyor. Ortası çünkü çöl. Çok fazla oralara giden gelen yok. Yılda da 7 milyon falan turist alıyormuş burası. Güzel ülke. Yaşanabilir bir ülke.
Hani turistik olarak gelinir mi diye sorarsanız da şöyle, eğer road trip tarzı benim gibi yapacaksanız gelin. Ama onun dışında işte ben kültürel miras göreceğim. İşte binalar falan, çok böyle bir şey yok. Amerika gibi burası. Aborjinler dediğimiz kısım var, eski insanlar. Onlar da zaten eskisi kadar aborjin kalamamışlar. Onları da değiştirmişler. Hep bu İngiltere ya. Tarihe gireceğim, ilerleyen bölümlerde gireceğim. Şu an girmeyeceğim. Şu an keyifliyim. Oh, medeniyet güzel şey. Hani orman da güzel ama medeniyet de güzel. Denge lazım, şart. Şimdi gidelim biraz alışveriş yapalım şu arabamıza. Bir tane sabun alacağız, bir tane peçete alacağız, diş macunu alacağız, çözeceğiz. Buralarda da böyle turistik yerler var. Bildiğiniz sahil kasabası. Zaten insanların çoğu tatil bölgelerinde, sahil bölgelerinde yaşıyor gerçekten. Ve çok da keyifli. Herkes de güler yüzlü, kimse de asık surat görmüyoruz. Bazen kamerayı görünce afallayanlar oluyor. Hani çok alışık olmadıkları için, küçük bir yer olduğu için. Ama günün sonunda yine de herkes mutlu mesut yaşıyor. Bak şuraya geldiğinizde bu Fraser Island'da şöyle adventure turlar var. Bunları alabiliyorsunuz ama $300 diyor ya. $300 çok büyük bir para bence. Hani onun yerine 4x4 arabanız varsa kendiniz gidebiliyorsunuz. Ben biraz yollarda olmayı tercih ediyorum. Böyle turlara falan katılmayı çok düşünmüyorum. Ama ada da gerçekten çok güzel. Kesin gidilmesi gereken bir ada. Öyle. Burası Spar. Buradan bir şeyler alacak. Bu dünyanın her yerinde var arkadaşlar. Şöyle içeri girelim. Alacaklarımızı alalım. Biraz fiyatlar burada pahalı olur Spar'da diğer marketlere göre ama kalite üst segmenttir. O yüzden alabilirsiniz istediğinizi. Gittim deterjanı aldım. Şimdi tavayı falan yıkıyorum. Çünkü araba sürerken çok ses çıkartıyor. O yüzden burada pek bir şey bırakmamanız lazım. Şimdi peçete de aldım. Bunları kurulamam lazım. Suyu da çok harcamamam lazım. Çünkü çok fazla suyunuz olmuyor karavanda. Su doldur boşalt yapmak istemiyorsanız tabii. Hani karavan alanlarında vesaire suyu dolduracağınız alanlar oluyor. Benzinliklerde de oluyor. Ama şu an yeterince suyumuz var bakalım. Yani çok da suyumuz kalmamış açıkçası. Onu da çözmemiz lazım. Çözeceğiz. Hepsini çözeceğiz. Yavaş yavaş. Hepsi bir anda olmuyor arkadaşlar. Kendinize de bu kadar yüklenmeyin yani. Her şeyi bir anda perfect yapamıyoruz işte. Yavaş yavaş. Pis suyu temizleyeceğiz. Temiz su alacağız. Kamp alanından ya da yoldan. Öyle çözeceğiz işte. Mesela böyle suyu kullanmayın. Yazık. Şu şekil fena değil. Bu bile çok aslında. Bataryamız %100. Arabayı kullandıkça batarya doluyor zaten. Onda da bir sıkıntımız olmuyor çok şükür. Şurada peçetelerimiz var. Bunları da kurulayıp tekrardan yerine kaldıracağım. Yani yaptıkça temizleyip tekrar yerine koymak en mantıklısı. Yoksa dediğim gibi çok fazla ses çıkıyor arabanın içinde. Rahatsız ediyor. Bu da böyle bir bilgi. Ne yaparsanız yapın. Kendime terlik aldım. İç terlikleri bunu yapacağım. Dış terlik bu olacak. Karavanı temiz tutmalıyım. Şimdi birazdan da süpüreceğim zaten içeriği. Cillop olacak. Güzel oluyor ya. Keyif veriyor şu anda yaşadığım hayat. Oradan oraya gitmek, hiçbir şey yapmamak. Yani hiçbir şey yapmamazlık yapmıyoruz tabii ki de. Çalışıyoruz arka planda. Ama günün sonunda hep böyle sahillere yakın olmak çok çok keyifli. O yüzden bunu deneyimlemek ve sizlere aktarmak benim için çok önemli. Çünkü burada aldığım hazzı hissederseniz eminim bazılarınız da aynısını yapacaktır. Çok eminim hatta. Bununla da direkt abi süpürüyoruz. İçeriği temiz korumamız lazım. Cillop olması lazım. Her gün temizlerim böyle. Aslan yattığı yerden belli olur diyorlar ya. Çok doğru. Ne kadar temiz yaşarsak o kadar mutlu yaşayacağız. Öyle düşünmek lazım. Şuna baksana ne kadar çıkıyor, o çıkıyor. Temizlemek şart. Şurada tuşumuz da var. Şöyle direkt dışarıda çıkartabiliyoruz. Şuraları da alalım hatta. Demişken tam yapalım. Şurada aldık mı? Oo. Ulan bayağı kötü çıktı. 5 dakika. 5 dakikada temiz olabiliyorsun. Öyle saatlerce uğraşmana gerek kalmıyor. Çok küçük alan zaten. Onu da koruyalım. Dostlar şimdi arabalardan indik. Rainbow Beach'e geliyoruz. Buranın en ünlü yerlerinden bir tanesi. Zaten gece buraya gelmiştik fakat inememiştik. Burada hatta bir tane merdivenler var. Böyle renkli renkli gökkuşağını andıran. O yüzden buranın adı da Rainbow aslında baktığınızda. Böyle bir yer. Şurada da bir tepe var. Buradan insanlar fotoğraf çekiliyorlar. Biz de bakalım ne varmış burada. Evet. Böyle bir yer arkadaşlar. İnsanlar bakın arabalarını buraya park edebiliyorlar. Tabi biz edemiyoruz. Bizim karavan olduğu için kalma riski var. O yüzden riske edemiyorsun. 4x4'ler genelde geliyor buraya. Şuradan iniş yolu var. Bu patikayı takip edelim. Birazdan da şu aşağılara doğru inelim. Güzel duruyor ama. Yani pek yüzen yok. Bir kişi var yüzen. Yani köpek balığı saldırabilir mi? Saldırabilir. Is there a shark here? Do you know? No, people saw dolphins or Dolphins, yeah. yeah. But there we talked to the person in the morning. That morning, yeah? Yeah. I think we were there, yeah? Yeah. In the morning. Okay, let's go down then. Yeah, sure. Hadi. Burada da bir tane grup var. Hello. İşte o merdivenler arkadaşlar. Yani inanılmaz bir ünü yok.
Hani kimse buraya ölmüyor ama yine de tatlı duruyor yani bu merdivenler inerken. Şöyle bir yoldan iniyorsunuz sahile doğru. Size bir bilgi. Burada seçimlerde oy kullanmak zorundasınız. Eğer seçimlerde oy kullanmazsanız ceza yiyormuşsunuz. Ve ayrıca bu sarı kırmızı bayrakları dün sormuştum ben. Onu öğrendim. O neymiş biliyor musunuz? Can kurtaranların diktiği bayraklar arasında yüzmek zorundaymışsın. Onun dışındaki yerlerde yüzmek yasakmış. Yani bayraklar arasında yüzüyorsun gibi bir şey oluyor. Az önce de kardeş bize gösterdi. Dedi ki burada free barbekü de yapabiliyorsun. Böyle yerlere koyuyorlar. Mesela bak şurada bir tane alan var. Buraya barbekü yeri yapmışlar. Orada eşyalarını getirip kullanıyorsun. Sonra temizleyip çıkıyorsun. Her yerde de çöp poşeti ve kameralar var. Bak herhangi bir şey attığında 2000 Avustralya doları ceza veririz diyor. Şimdi biz bu sahile inip buradan da başka bir yere gideceğiz. Yürüyerek 25 dakika falan sürüyor. Eğer yapabilirsek sizlere onları da göstermiş olalım. Bak mesela bu bayrak arasında yüzmek zorundasın. Şu iki tane sarı kırmızı var ya, onların arasının dışında yüzemiyorsun. Zaten tek kişi var, o da oradan yüzüyor. Onun dışında giden yok. Çünkü can kurtaran var orada. Herhangi bir şey olduğunda o koşup yetişsin diye öyle bir sistem yapmışlar. Bomboş sahil, yani kocaman sahil ama boş. Çünkü çok fazla sahil var. 10.000'den fazla plaj olduğu söyleniyor. Bu da çok ciddi bir rakam gerçekten. İnsanlar ailesiyle çocuklarıyla beraber gelmişler. Burada da bir tane kamp alanı yapılmış. Güzel. Ortam bayağı şahane yani. Bizim Ege Akdeniz kıyılarının yanına yaklaşır mı? Gene yaklaşamaz. Çünkü bizimkisi deniz arkadaşlar. Burası okyanus. Yani okyanusla deniz arasındaki farkı zaten şöyle göstereyim. Buralarda yüzmek çok zordur ama denizlerde yüzmek çok daha keyifli ve renk olarak da daha güzeldir. Bunlarla da savaşırsın, sörf yaparsın. Yine keyif alabilirsin. Tamamen sana bağlı. Şurada bir tane köşede kafe varmış. Güzelmiş, manzaralı bir kafe. Böyle devam ediyor. Bizim gideceğimiz yerde bu tarafta olsa gerek. Ama yol kapalıysa yürüyemiyoruz oraya. Göreceğiz. Nereye gidiyoruz dostlar? Carlos Humblow'a gidiyoruz. Önce arabaları biraz daha bu tarafa çektik. Bu tarafa park ettik ki buradan yürüme yolu there's a way. Okay, should be. Okay, hadi let's go ya. Öyle bir yoldan geçiyoruz ki ağaçların güzelliklerine bakar mısınız? Vallahi muhteşem, yeşilin her tonu. Şimdi burada öyle bir korku var ki insan içinde, işte örümcekler, yılanlar Avustralya'yı sarmış durumda deniyor. Daha henüz bir şey görmedik. İnşallah da başımıza bir şey gelmeden bu yolları tamamlamış oluruz. İsterseniz bak burada paragliding de yapabiliyormuşsunuz. Buradan QR kodunu okutup o şekilde bilgi alabiliyorsunuz. Böyle ama orman müthiş. 9 dakikalık bir yol yürüyeceğiz. Normalde o ilk Rainbow'dan yürümüş olsaydık 28 ile 37 dakika arası gösteriyordu. Arabaları kısa yola getirdik ki buradan direkt yürüyelim. Çocuğun kafası çalışıyor. Aferin. Alman abi. Alman'a dayayacaksın. Are you okay? Yeah, okay. Hadi kamera. Çok iyi. Yaklaşık 7 dakika yürüdükten sonra 7-8 dakika sürdü. Şöyle bir alana geliyorsunuz. Yani boşuna sandblow dememişler. Baksanıza şuna. Her yer kum tepesi gibi. Oha çok iyi. Ben diyeyim size Pattara, siz deyin bana Carlos Sandblow. Aynı Pattara'ya. Bak şöyle bir yer. Biz şu anda buradayız. Buraya doğru gidebiliriz. No access beach. Yeah. Ya again ha. Abi şeye sokmuyorlar, yine sahillere sokmuyorlar. Buradan farklı yerlere de gidebilirsin. İstersen böyle şuraya da yürüyebilirsin. Hadi gelin bir bakalım. Wow, ama çok büyüleyici ha. Şu taraflar falan müthiş. Diğer tarafa doğru yürüyoruz, bu taraf denizin olmadığı yer. Orası çok güzelmiş ya. Yani full ağaçlar, yemyeşil, ortada bir çöl gibi kum bir tepe var. Ne garip ya. Yani burada kum var, şurada yeşillikler var, ön tarafta da nehir gibi bir şey var. Ve evler var. Bu tarafta da okyanus var. Abi işte bunu insan eli yaratamaz ya. Yani mükemmel bir şey bu. Allah'ın bize lütfu yani, başka bir şey değil. Şuraya bak ya. Çölde miyiz? Sahilde miyiz? Denizde miyiz? Ağaçlı, ormanlık alanda mıyız? Bak koşuyor bizim oğlum. Koştuk, eğlendik derken aşağıya doğru geldik arkadaşlar. Burası artık hani sonlara doğru bayağı da dikleşti açıkçası. Güzel ama yani şu an biraz bulutlu olduğu için denizin rengi değişik ama çok güzel. Yani burada olma hissi bambaşka şu an. Uf, bayağı dikleşti ha. Çok iyi. Şurada arada kayalar falan var. Ayağınıza dikkat edin gelirseniz.
Oo, gidiyoruz uçuruma doğru çıkıyoruz. Koşasım geldi yani, atlayasım geldi şuradan. Ama yapmıyoruz tabii ki de. Bir de sahile inmek yasak şu anda burada. Zaten iniş yolu var mı onu anlayamadım ama bakacağız şimdi ne çıkacak. Dın dı 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 dın dı dı dın. Evet, böyle bir yer. Uf, şu tepeye bak. Çok ürpertici he. Of 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 of, şu manzaraya bakın. Üf, çok güzelmiş ya. Çok çok güzel. Bayıldım ben buraya ya. Yalnız sahil falan da çok güzel. Belki köpek balığı ya da yunus ya da ne bileyim balina görebiliriz diye bakınıyorum ama hiç daha göremedim. Çok güzel be. Vallahi şurada olma hissi bambaşka. Çok güzel. Çok güzel. I know that. It's like a not scheiße. Beautiful. You know, I know. Beautiful. I know that. You know I'm that? German. German, Pretty yeah. much half Turkish. What's your favorite food in Turkish? Kebab. Kebab. Always kebab. Kebab bean. Lahmacun. Lahmacun. Lahmacun is the best, bro. I like lahmacun. Manti. Mantı. Mantı is very good, ha? Mantı. Ağzının tadını biliyorsun. I just wanna hold you for forever. Every day you're making me better. 'Cause a love like this is rare. And I wanna take you there. Yürüdük geldik. Şu an iyi durumdayız. Sıcakta bayağı zorluyor. Bir de üstüne bir şey yemedim. Havası. It was beautiful, but also really tough, dude. Yeah. Like you You sweat a lot if you hike up this sandy path. It's kind of dessert. Yeah, it's a desert. Desert. Like dessert? Not dessert. Desert. You I want already- dessert. I'm already hungry. Hungry. Yeah, I didn't eat anything. Abi 5.45'te uyandım. Şu an saat 12.30. Bir iki tane böyle küçük kurabiye parçası attım o kadar. 2 tane de kahve içtim. Şu an acıktığımı hissediyorum. Yeme zamanı geldi. Yeah. Yeah. Oh. Turkish. Yeah. You? Ah, he's German. In Deutsch. Ich bin Deutsch. Ich spiele Fußball. No, I'm from Germany, live here in Australia, and she's from Turkey, Turkey. living in Bali right now. Yes, yes. You know, Summer. so many people live in Bali right now. And Bali I'm is- thinking the same thing because I live in the UAE since 20 years now. Wow. Really? But they just started attacking us again. So Oh. I really think of like alternative ways Yeah. to live and where to go. If you are working like remotely or if you Yeah, I have work remotely, passive yeah, income, you yeah. should. Yeah, you will love it. What's your name? Alex, you're Alex Cesar. 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 You're Fabian. Fabian. Yeah. Fabian. Fabian. Like, I don't have a good English name for it. Nice. When did you move to Australia? 5 weeks ago. Oh, seriously? Yeah. Just new. Şimdi yolu bitirdik arkadaşlar. An itibariyle tekrardan buraya geldik. Ben şöyle bir şey düşündüm ama yapabilir miyim bilmiyorum, soracağım. Arabayı buraya getireyim diyorum. Bir şeyler yiyelim. Hem hazırlayayım, o süreci de görün. Çok da güzel olur. Yani ağaçların altında, gölgede müthiş keyifli olabileceğini düşünüyorum. Bak, buraya park edemezsin diyor. Mesela burası engelli diyor. Buraya da park edemezsin diyor. Burada mesela bir şey yok. Buraya park edebiliriz gibi duruyor. Herhangi bir şey yazmayan yere bence Avustralya'da park ediliyordur. Sorun olacağını düşünmüyorum. Bro, thank you so much for everything. Thank you, And man. nice to meet you, really. Enjoy your trip. You too. So maybe we're gonna see each other again somewhere in Sure. Turkey, Turkey. or maybe Germany, Yeah. or maybe another country. Maybe somewhere in Bali. Yeah, somewhere in Bali. So I'm really wonder your stories. Yeah. Please share your video because you do so good. Hey, I will do. I will let you know. Yeah, I hope. please send me link. Sure. Directly I will like and comment. See you guys. See you brother. Thank you. Mis. Ormanın içinde şöyle bir yere koydum arkadaşlar. Şimdi tenti de açacağım. Oturacağım. Güzel bir yemeğimi yiyeceğim. Keyif yapacağım. Acele etmeden temiz temiz güzel yiyip güzel beslenip daha sonrasında bir de şınav da çekeriz yemekten sonra. Müthiş. Sonra bir de denize atlarız. Sonra da yeni yolculuğumuza devam ederiz. Peki yemek ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle tavamızı koyduk. İçine biraz şekersiz badem sütümü attım. Şekersiz, kesinlikle şekersiz. Şöyle biraz ekledim. Şimdi üstüne ne ekleyeceğiz? Üstüne kolay yenilebilen yulaflardan, yani ince kesim. Şöyle yulafımı da koydum. Bol yiyoruz. Güzel bir lif kaynağı çünkü yulaf. Burada tahta kaşık yok. O yüzden normal kaşıkla biraz karıştıracağım. Altını açalım biraz. Yulaf zaten çabuk kaynıyor sütle beraber. İyi oluyor. Biraz daha koyayım. Çok acıktım çünkü. 8-9 gün boyunca kahvaltım ya yulaf olacak ya yumurta olacak. Ama genel itibariyle yulafı daha fazla tüketebiliriz. Öğlen de yiyebiliriz bunu. Besleyici bir tarafı var yulafın.
Hani bazıları diyor gerek yok. Ben seviyorum, tadını da seviyorum. Kötü olmuyor. Şimdi biraz da içine ne koyacağız? Fıstık ezmesi koyacağız. Biraz muz koyacağız. Ay yağ attı. Olaya bak, çok yağlıymış. Ya bu kadar yağlı fıstık ezmesi mi olur ya? Benim balilalıklarım hiç bu kadar değildi. Bir tane de çöp kovası koysalarmış arabaya çok güzel olurmuş yani. Bulamadım, varsa da göremedim açıkçası. Yani karavanda ıslak mendil kullanımı gerçekten çok artıyor. Çünkü çok işe yarıyor. Güzel oluyor. Şimdi ben biraz buna fıstık ezmesi atmak istiyorum. Enerji dolu bir sabah olacak. Bir kaşık ideal arkadaşlar. Fazlasını şahsi fikrim olarak atmayın. Çünkü çok yağlı bir öğün bu da. Yani fıstık ezmesi bayağı yağ barındıran bir şey. Yani yemeği mümkün olduğunca zaten az yemeye çalışıyorum. Dikkatli yemeye çalışıyorum. Sevdiğim şeyi de çok kısmak istemiyorum. Elimden geldiğince düzgün yiyip kısmadan yemeye çalışıyorum. Şöyle karıştırdığımızda dağılması daha güzel olacak. Fıstık ezmesi de yulaf gibi bir şey oldu işte, çok güzel. Buna bir de muz atacağız. Ceviz de ekleyelim biraz. Al sana öğün, mis gibi öğün. Aslında protein tozu falan da var yanında da, onu shake yapacağım. Çünkü benimkisi şeyli, vegan, tadı o kadar güzel olmuyor ekleyince. Veganlarda çünkü bitkiselden yapıldığı için çok zevkli olmuyor yemesi. Elim yağlı ya. Tavayı da çizmemeye çalışıyorum elimden geldiğince. Tahta kaşık kullanıyorum evde de. Burada plastik var, ben plastiği çok sevmiyorum. Muzumuzu doğrayalım. Buna bir de tarçın falan da ekleyebilirsiniz, güzel oluyor. Hem tarçın şeker ihtiyacını gideriyor. Şeker istememenizi sağlıyor. Hadi keyifle yiyelim. Dostlar, kargalar yürü lan. Kargalar geldiğine göre ben doğruca kaçar. Artık bu bölümün de sonuna geldik. Yeni maceralara, yeni yollara doğru gitmeye başlayacağım. Toparladım arabamı. Hazırım. Bu arada tişörtlerim kendi markam. Bu bitti. Yenisi çıkmıştır belki. Videolar geriden geldiği için. Kolsuzlar var. Yeni ülke tişörtleri geliyor. Deniz şortları gelebilir bu tarzda. Aynı bu şekilde daha kısası gelebilir. Hani yakında diyorum ama dediğim gibi gelecekten geliyor şu anda. Belki de hepsi farklı şekilde çıkmıştır. Yandaki QR kodlarından alabilirsiniz ya da aşağıdaki siteden. Benim kendi dediğim gibi giymediğim hiçbir şeyi satmıyorum, haberiniz olsun. Hepinize teşekkür ederim izlediğiniz için. Umarım beğenmişsinizdir. Avustralya'yı an be an yaşamaya başladık. Daha da yolculuk yeni başladı. Çok güzel videolarla karşınızda olacağım. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.